yapay zeka ile hiç kod bilmeden oyun yaptık. 3 boyutlu bir oyun yapmak istiyorum. Yapay zeka öyle bir şey yaptı ki tüm yazılımcılar işsiz kalacak. Super Mario'dan nerelere geldik be Özgür? Ne güzel bütün gün oyun oynuyorsun. Bir de para veriyor. Hakikaten ya. Bakalım Person'un hayal gücü nasıl bir kadar bir oyun çıkaracak bize. Kaplanlar ne oldu? Kaplanlar Doğru. kazandı. Geldiler çatır çatır yediler adamlar 2 tane kaplan. Boşa artık bilgisayar ya da yazılım okumayın. Bu sektör bitti. Hanımlar beyler tekrar merhaba. Bir önceki videoda anti-gravity denemiştik. Sonrasında da bir oyun yaparız dedik. Onu bir deneyelim bakalım. Ama anti-gravity ile yapmayacağız. Cursor deneyeceğiz. Cursor'la oynanabilir 3 boyutlu bir oyuna giriş yapacağız. Özgürcüm, bir önceki videonun yorumlarına baktın mı? Nasıldı? Var mı feedbackler? Feedbackler var, öğreniyoruz biz de bu işi. Bir anda bütün shortsları paylaşmayın gibi bir feedback var. Mantıklı. İzleyenlerden biri beni de şeyle ilgili uyardı. To do point iş yapma dediğimiz yanlış kullanılmış. To do point ile karışır o abi dedi. To the point de tam benim anlatmak istediğimin tam tersi yani. Hani onun yerine task oriented kullanılıyormuş. Bilip Onu da bilmeden buradan aynen sallamayın. Plaza dili zaten teknik dil bize de ağzımıza karıştı. Türkçe iyice tarzanca konuşur olduk. Yapacak bir şey yok. gerçekten. Konuşmamızda da yansıyor o teknik terimlerdeki İngilizceler. Ama onu da düzeltmiş olalım. Task oriented daha doğru bir kullanılmış benim söylemek istediğimde. Hey, her gün yeni bir şey öğreniyoruz işte Ergin'cim. Bu işin güzelliği de bu. Ya ben aslında biraz zorlayalım da yapamazsın ya da yaparsa da oha lan bunu da yapıyorsa artık diyeceğimiz gibi bir şey deneyelim istiyorum. 7 Days to Die yapalım o zaman. Olur yapalım. Galiba şeyde yok bu arada, hala tam yapamadılar işte. Unreal'da ya da Unity'de böyle bir vibe coding şeklinde çıt 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 yapamıyorsun. Yani işte Unity'de ben C# tarafında Copilot, autocomplete falan filan yapıyor ama gene böyle web development'taki kadar ya özellikle bu işte 3 boyutlu sahneler şunlar bunlar yaparken çok vibe coding işleri yapılamıyor. Ama şeyi görüyorum ben. 3JS diye bir 3 boyutlu kütüphane var. JavaScript için browser'da çalışıyor. Millet bayağı güzel işler yapıyor onunla. Birazcık CPU'yu falan kastırıyor görüyorum. O da biraz JavaScript'in doğası gereği. Biz de biraz şey senaryosu yapalım istersen. Hani az buçuk bir şey bilen ve bir oyun yapma hayali olan birinin izleyeceği yol gibi bir şey yapalım istersen. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? JavaScript'in doğası gereği dedin ya, o şey mi? Sen daha iyi biliyorsun bu core engineering işlerini, mühendis olduğun için. Bitirdiğin için en azından okulu. E, Bu şey JavaScript'in doğası o garbage collector'ın yapısından dolayı mı? Tam verimli Evet. çalışmadığı için mi Aynen, kastırıyor? garbage collector'ın yapısından dolayı o biraz kararsız oluyor. Yani ne zaman topladı, ne zaman toplamadı gibi. Zaten o benchmark testlerde de böyle grafiklerde hep hani bir düşer bir yükselir. Biraz o öngörülemez oluyor bazı işlerde. Hatta işte şimdi millet bayağı bir şeye asılmış durumda. Rust diye bir son 4-5 yıldır bir dil bayağı popüler. Orada işte garbage collector yok. Mutator'lar, borrow checker'larla falan filan garbage collection'a ihtiyaç duymayacağın şekilde yazıyorsun. Ben biraz denedim 3-5 bir Hmm. şey de yazdım ama biraz böyle alışılmışın dışında variable'ı öbürüne veriyorsun. O onu kullanıyor. O onu kullanıyorsa sen kullanamıyorsun falan gibi. Kafanda yıllardır oturan alıştığın reflekslerinden farklı olduğu için zor. Kolay değil. Zaten hep onu yazanlar da çok zor olduğundan şikayetçi. O da Neredeyse sıkıntı ya. Bu sefer elini yavaşlatıyor. Belli bir süre sonra sıpıtıp atıyorsun. bir de yapay zeka da iyi yazamıyor galiba hala onda. Çünkü biraz denedim böyle. Ya 3-5 bir şey yaptım aslında. Bir tane işte bir backend server yaptım. Bir tane desktop app yaptım onunla. Güzel çalışıyor. Bir işte özellikle bu CLI terminalin içinde çalışan uygulama falan yapıyorlar. Çok güzel, başarılı, grafik olarak da güzel gözüken işler yapıyorlar. Hızlı da çalışıyor. Geçenlerde işte bir Twitter çalışanı da LinkedIn'den şey paylaşmış. İşte Microsoft'un bütün legacy app'lerini o C ile falan yazılmış uygulamaların hepsini Rust'la yeniden yazacağız falan yapay zekayı Aa, kullanarak. evet onu gördüm ben de ya. Şaşırdım. Millet bir şaşırdı hatta, hani Windows'un işletim sistemi mi Rust'la yazılacak falan filan gibi. Aslında öyle değilmiş, O sonra açıklama öyle değil yaptı. miymiş? Yok, Heh. sadece mevcut uygulamaları yapacağız dedi. Hatta Linux'çular da yani Linux işletim sistemine de artık Linus'u ikna ettiler ve yavaş yavaş Rust'ta bir şeyler yapmaya başladılar ama ben de şeyi çok doğru bulmuyorum. Yani yıllardır kullanılan, artık alıştığın şeyi başka bir dille yeniden yazarak performans kazanma çabası bilmiyorum çok. Çünkü öbürünü de yıllardır test etmişsin, denemişsin, açığını görmüşsün, bilmem ne yapmışsın. Yeniden bir şey yazınca çünkü bu sefer farklı hatalar, farklı güvenlik açıkları çıkıyor ki işte rs sudo galiba ya da sudo rs diye bir şey eklediler işte Linux'a, hani
sudo'nun Rust versiyonu gibi söyleyeyim yani basitçe. Şimdi bir dünya güvenlik açığı çıkmış. Önce bir hemen rewrite yaptılar, koydular. Tabii. Yani Patch'ler gelecek. yani %1, %2 hız kazanmak için bilmiyorum attıkları taş ürküttü. Kuşa değecek mi ama. Yani bazı işlerde de çok iyi çalışıyor. Şimdi ne bileyim ben Electron CS'nin pek seven değilim yani seven biri değilim onu. Onun alternatifleri işte Rust based olanları falan tercih ediyorum. Çok yüksek scale etmen gereken işte latency senin için çok önemliyse özellikle oyun multiplayer işlerde falan Rust backend'ler gayet güzel hızlı çalışıyor Node.js'e göre ama yani şeye bakarsan yani adam bir uygulama yapıyor. Bazen işte abi ben böyle bir şey duydum. Sence Rust'la mı yazayım diyor. Ya bakıyorsun 10 tane kullanıcın var. Ya bu 10 kullanıcın senin ne kadar scale edeceksin de daha şimdiden Rust'la mı yazayım, işte Go'yla mı yazayım, Node.js'le mi Ne yazayım fark yani eder? Yaz çalışsın. Ya yani bir de şey değil ki parçalı sistemler artık parçalı zaten. Sorun çıkaran bir yerinde o modülü değiştirebilirsin. O modülü Rust'ta yazarsın. Bir yeri Python olur, bir yeri Node.js olur falan. Artık öyle sistemler çok kolay birbiriyle çalışması bu Azure'da, AWS'te. Biz yıllar önce 10 yıldan fazla oldu herhalde. İlk Node.js'i denemem benim benzer bir amaçlaydı. .NET'le yazıyorduk projeyi ama dokümanları artık böyle JSON'la hani XML'den JSON'a geçmişti. Büyük veri işleniyordu. Böyle saniyede 2000-3000 veri paketi birkaç megabaytlık. İşte Node.js'in 0.10 sürümü falan da herhalde yani. Node.js diye bir şey varmış JavaScript'le backend çıkarmışlar diye projenin bir tarafında hızın gerektiği yerde Node.js'i kullandık. Diğer taraflar .NET'ti. Çünkü .NET'te JSON işlemek için bir sürü convert yapıyordum vesaire. Kendi hatırlamıyorum şimdi başka şeyleri vardı komponentleri onun. Node.js'i öyle mesela ilk denemiştik. Bir yerde Python, bir yerde Rust kullan. İhtiyacın olunca Go yap. Ama bunları denemek hep learning curve yani. Eğer ensende müşteri ya da bir projenin şeyi varsa öyle kolay değil. Ben gideyim de bununla yazayım diye karar vermek. mesela bizde de şöyle bir şey olmuştu. Ben işte blockchain tabanlı işler yaparken bir oyun yapmıştık. Her bir saniye ping atıyorduk bütün oyuncularımıza. İlk bunu Node.js ile yazdık. Sonra oyun 10.000 kullanıcının üstüne çıkınca bu sefer 10.000 kullanıcıyı her saniye map etme işi bizi böyle acayip yormaya başladı. İşte o zaman Railway'de host ediyorduk galiba bunu. 10-12 tane falan instance açmıştık ki anca kaldırabilsin ama gene orada da bir latency'ler işte CPU usage'lar falan inanılmaz artmaya başladığında o zaman böyle bir araştırdık ne yapalım bunu nasıl değiştirelim diye. Rust'ın yanılmıyorsam Tokyo falan socket connection'ları vardı. Onları döndüğümüzde galiba 12 ya da 16 instance'ımız vardı. Onu 2 diye hatırlıyorum. 2 instance'a düşürdüğümüzde aynı performansı alabilmiştik. Hem de işte cost optimization bayağı 6'da birine 5'te birine falan Büyük düşürdü. fark tabii. Ama şöyle söyleyeyim yani 10.000 kişiye ulaşana kadar biz ilk başta bunu yazarken hadi Node.js'de değil de başka bir dilde yazalım deseydik o iş bitmezdi hiç. Yaptık Hı bitti, hı. scale etti, bir problem çıktı. Hadi bunu nasıl çözelim diye baktık. Tabii canım bir girip yol almak önemli orada. Yolda görüyorsun bazı şeyleri de. Neyse şimdi bir oyun yapalım da ne yapsak onu da bilmiyorum. Amazon Prime'da Spartaküs'ün yenisini çekmişler. Bir eski bölümlerini de açtım. Böyle bir yükseldim aslında şey falan dedim ya. Böyle bir arenada köle olarak başlayıp gladyatör olarak yükselip hatta ondan sonra bir ne deniyor onlara o evin sahibi olup başka gladyatörleri train ettirip onları saldığın falan böyle bir oyun olsa ne güzel olur falan diye düşünüyordum da. Çok güzel. Kölelikten kurtulup yeni köleler mi alacağız yani? Evet. Güzel. Tabii bilmiyorum bu 3JS'de yapılabilir mi? 22 dolarlık aboneliğimiz Cursor'da bunu kaldırabilir mi? Bilmiyorum. Ama bir Gir deneyebiliriz. bakalım bir. En azından bir dövüş oyunu gibi bir şey yapabiliriz. Bir girelim bakalım. Oyun dünyasını göreyim ben de. Oyun işi zevkli ya. Playtestler oluyor. Yaptığın işi işte ekipçe toplanıp deniyorsun, oynuyorsun falan. Benim bir eşim şey yapıyordu yani. Ne güzel bütün gün oyun oynuyorsun bir de para veriyorlar. Akşamları da bedava oynuyoruz sonra. Doğru. Ona da biz para veriyoruz oynamak için. Ona da biz para veriyoruz hakikaten. Bir de sunucu falan aldık ya. 3JS ile yaptırıyorum. 3JS ile İngilizce mi yazsak acaba? Neyse Türkçe gidelim hadi. 3 boyutlu bir oyun yapmak istiyorum. Oyunda iki gladyatör karşılaşacak ve çok basit birkaç hareketle birbirlerine saldıracaklar. Hadi başla. Acaba bir korsan oyunu, gemiyle gitmece veya araba sürme oyunu gibi bir şey mi yapsaydık? Bu da biraz zor oldu. Dur bakalım belli olmaz. Belki bir sahne yapar. Sadece o arenayı. En azından bir görelim bakalım ne yapacak. Bu kadarcık bir komuttan ne çıkartıyor. Hiçbir şey vermedin hakikaten ya.
Bakalım Cursor'ın hayal gücü nasıl bir gladyatör oyunu çıkaracak bize. Çatır çatır yakıyor şu an tokenlarımızı. Şu anda barajları kurutuyoruz abi. Dünyanın su kaynağını. Evet, çok fazla enerji tüketiyormuş. Kıytırık bir tane gladyatör oyunu yapacağız diye. Bize gelene kadar neler neler var. Neler var? Ben şunu görüyorum. Özellikle çok teknoloji dünyasında olmayan arkadaşlarımdan yapay zeka ile işte konuşurken işte ChatGPT ile falan merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Sanki bir insanla sohbet ediyormuş havasında yazışıyorlar. Geçenlerde OpenAI demişti sırf teşekkür ederime biz milyon dolarlar yakıyoruz diye teşekkür etmenize gerek yok diye. Abi belli olmaz. Bunları konuştuk. Senle beraber bakmıştık şeye de yapay zeka aslında en iyi onu zorbaladığında çalışıyor diye bir haber vardı. Bize burada nasıl çalıştıracağımızı da söylemiş. Kendi çalıştırmadı bak. Bir de Python'la kurmuş. Bak hiçbir şey demedik ve kendimizi de Python'la çalıştırdı. Hı. Ne diyorsun? Birazcık şöyle büyütelim. VASD hareket, space saldırı, shift savunma. Saldır bakayım. İkinci hareketi. Bu da enter'la saldırıyormuş. Hiç yoktan iyidir. Yani peki grafikler nasıl bunda? Yapabiliyor mu düzgün grafik? Grafik yapsın, şunları Biraz gladyatöre zorbalıyor mu? benzetsin. Grafikler gibi oldu. Şunu doğru düzgün yap. Abi Yoksa ben karışmam, hesap senin. Yarın öbür gün gladyatör seni gibi köleleştirir. döverim seni. Özellikle fiziksel şiddet tehdidi yapay zekanın daha iyi çalışmasını sağlıyor diyordu. Ya da senin zor durumda olduğun senaryolar. Bunu güzel yapamazsan hayatım tehlikede, patronum beni dövecek, işsiz kalacağım, anneme bakmam gerekiyor, bunu iyi yapman lazım gibi duygusal sömürü de daha iyi çalıştırıyor gibi açıklamalar sürekli görüyorum. Bak kızınca hemen nasıl çatır çatır yazmaya başladı. Madem yazabiliyordun niye baştan yazmıyorsun, bizi uğraştırıyorsun? Abi iki kelime yazdın. İki kelimeyle ne yapsın? O ne istediğini anlamadı ki. Ya en azından iki tane kibrit kutusunun birbirine koşmasını istemediğimi anlaması lazım. Gladyatör diyoruz. Yani gülüyoruz gerçi ama şu kibrit kutusu dediğin adamları 3JS'te kendin yapıp böyle bir sahne yaratmaya kalksan bayağı 3-4 gün uğraşırsın herhalde. Muhtemelen ben nasıl bir şey çıkaracak JavaScript'le çok merak ediyorum hakikaten. Şu ana kadar çıkardığından memnun değil misin? Bu seni tatmin etmedi mi? Değilim. Kibrit kutusuyla oyun mu olur oğlum? Super Mario'dan nerelere geldik be Özgür? Bizim dönemimizdeki oyunların yani bizim jenerasyonumuzun oynadığı oyunların hayata bakış açımızı şekillendirdiği yani bugünkü çocuklara göre daha iyi şekillendirdiğini anlatan bir galiba YouTube'da bir içerik izlemiştim. Çok da mantıklı geldi. Orada şey diyordu. Bizim zamanımızda oyunları kaydetmek çok mümkün değildi. Ölünce en baştan başlıyordun ya da bölüm bittiğinde kaydediliyordu en fazla. Tekrar tekrar deniyordun. Şimdiki oyunlarda işte autosave özelliği var. Hemen adım başı save'liyor. Tam böyle yandığın noktadan bir daha başlatıyor seni. En baştan değil. Bir şeyleri para vererek satın alıp geçebiliyorsun. Bizde öyle bir şey yoktu. Oyunu günlerce oynuyordun, takıldın mı takılıyordun yani geçme şansın yoktu. O sabır, tekrar tekrar deneme, aynı yolu tekrar tekrar izleyebilme özelliğimiz o yüzden gelişmiş bizim jenerasyonda. Ama yeni jenerasyon hemen autosave'ler, skip section'lar, para ver, daha iyi item al'lar falan filan mevzusu yüzünden bizim gibi olmuyorlarmış. Bir şey olmaz ya. Onların da farklı özellikleri gelişiyor. O dünya ile bu dünya da aynı değil yani. Üf. Hmm. Kılıç Kılıç sallıyor. yapmış mı? Yapmış. Kalkan da var. Kalkanla da oynatıyor. Ama yine de bak bir vurma efekti var yani. Kalkanını kaldırdığında vurduğun zaman gücü gitmiyor. Kalkanı bırakırsa gücü gidiyor. Biraz daha bir şeyler ekleyelim. Ne yapalım? Seyirci eklesin. Etrafı biraz daha arena gibi yap. Kamerayı yaklaştırıp uzaklaştırabilme özelliği ekle. Vuruşlardaki efektleri daha canlı yap.
Backend'i Python'la yazması da ilginç bu arada. Onu niye öyle seçti? Evet. Bir de oradan ne yapıyor? Yo, aslında Python'da seçmedi. Yani Game.js diye bir şey var ama Python script ile çalıştırdık. Yani ne alaka bilmiyorum. Mesela keep all diyelim. Refresh edelim. Evet, mouse wheel'la yaklaş uzaklaş diyor ama biraz şey çalışıyor ya. Seyirci koyamadı. Evet, seyirci de yok. Vuruş efektini biraz coşturdu kendince. Yani ne diyorsun? Gayet iyi çalışıyor bence. Hiç iyi çalışmıyor. Yani şöyle bir sıkıntısı var. İlerletmek çok zor bunu. Production'a bu şekilde bir oyunun çıkabileceğini düşünmüyorum yani. Bunu production'a çıkaracak bir hale getirmek çok zor. Ya bundan belki bir MVP olur mu? O bile bir zor. Ama geldi sana Zor. işte PM dedi ki Russell Crowe'un filminden de esinlenelim. Bunlar dövüşürken bir yandan içeriye iki tane de kaplan girsin. İçeriye de iki tane kaplan koy ve bize saldırsınlar. Bir de şeyi kötü yapıyor şu an. Hepsini Game.js dosyasının içine koyduğu için muhtemelen çok büyük bir dosya oldu o. Bakıyorum şu an. Evet, şu an 1000 satırı geçti kod. Yani bunu yarın öbür gün bir şey yapmak istediğinde işin zor. Abi bence bunun anca al işte yapay zeka ile hiç kod bilmeden oyun yaptık videosu olur. Zor, buradan bir şey çıkmaz ya. Önünde daha çok işi var yani. Vurma efektleri, hadi kılıcın şuyu buyu. Görseli düzelt desen seyircileri bile yapamadı. Ki çok genel bir şey. Bir tane arenada seyirci deyince 100 kişinin gözünde benzer fotoğraf canlanır yani. 3GS bu konuda kısıtlı olabilir, onu bilmiyorum. Yani 3GS aslında fena değil de biraz oyun işi sanatsal da yönü olan bir şey. Yani benim son çalıştığım yerde 4 kişilik galiba art ekibimiz vardı bizim. İşte orada da third person shooter oyun yapıyorduk. Çizimler, silahlar, karakterlerin çizimleri, karakterlerin kıyafetleri, o kıyafetlerin renkleri. 2 hafta falan sadece bu silahın sarsılmasının efekti üzerine. İşte bir yanda sound engineer'lar var. Onların gerçekçi ve daha hissiyatı seni oynamaya teşvik edici olması için. Haritayı tasarlayan ekip var. Sürekli play testler yapıyoruz o haritada. Haritanın kör noktaları nereleri, nereleri zevkli. Bir yandan loglarla şeyi ölçüyoruz. Haritanın neresine gittiğinde işte frame kaça düşüyor, kaça artıyor. Performans olarak da seni bilgisayarı sıkıntıya sokan yerler var mı haritada? Gölgeler, ışıklar orada düzgün mü değil mi? Şimdi bu kadar kişinin yaptığı bir işi sadece bir promptla 3JS'te yapmak, yani yapmasını beklemek zaten biraz. Aslında bir web sayfası yaparken de, bir mobil uygulama yaparken de bahsettiğin o kadar detay var. Güvenlik açıkları, performansı, kullanılacak cihazlar, farklı browserlarda çalışması bile, işte iOS, Android, Android'in bilmem kaç sürümü, onların takibi, server'ı, database structure'ı, sen tek başına oturup test edersin, çalışır. 3 kişi de bile patlayabilir. Aynı anda 2 kişi girse çakabilir yani. Orada çok ciddi know-how, tecrübe devreye giriyor. Aslında hiçbir şey öyle 5 dakikada yaptırdım gibi değil. Videolardaki gibi değil yani. Son zamanlarda şey izliyorum, işte MCP agentlar. 5 dakikada yapay zeka ile asistan yaptım. Bütün işlerimi o yapıyor. Aferin, çok güzel yaptın. Ne yaptın? Bütün maillerini açtın. Telefonunu açtın. Veriler nereye gidiyor belli değil. Hepsinin dışarıya açık key'lerini oluşturdun o bağlantıda. O key birinin eline geçince o da erişebilir. Onun güvenliğini hiç sorgulamadın. Ondan sonra prompt injection diye bir şey var artık yani. Yapay zekadan geçirdiğin data da prompt'u etkileyip çıktıyı patlatabilir ya da bir açık oluşturabilir. Videolar çekiliyor işte, çok kolay. Yapay zeka ile oyun yaptım. Hiç kod bilmeden mobil uygulama yaptım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ya at bakalım, yayınla bakalım ne olacak yani hani. Ya da şu oyunun işte tamam 5 dakikada yaptık ama grafiklerine bak. Yani o yüzden yine yazılımcıların güzel bir aracı haline geliyor bu. Bir de galiba inovasyonun da biraz önüne geçiyor. Sana zaten bugüne kadar yapılan şeyleri geri döndüğü için senin o kafandaki belki çok benzersiz fikri daha önce yapılmış bir şeyle de değiştirtmiş oluyor.
Yani sen belki çok ekstrem rüyalarında gördüğün bir silah tasarlayıp bu oyuna koyacaksın. Prompt illaki onu daha önce tasarlanmış, yapılmış kodların harmanlanmasıyla bir araya getirip render ettiği için sen o kafandaki yapılmamış şeye ulaşamayacaksın ve bir noktada belki tamam böyle olsun deyip geçip gideceksin. Veri güvenliği, işte cyber security, şu bu, bunları insanlar kıymetini şimdi anlıyor. Çünkü o kadar çok açığı olan uygulama piyasaya ya da oyunda olabilir. Herhangi bir şey sürülüyor ve bir anda birileri onu hackliyor. Görüyorum Twitter'da adam ağlıyor, işte bir tutorial izlemiş, bir dashboard yapmış. Onu AWS'te bir instance'da tutuyor. İşte bir anda faturam $2000 geldi. Ne oldu? Ya da oradan biri diyor ki ya bu işte API key'lerimizi biz hard coded tutuyorduk. Bir anda API key'lerimiz çalındı. Bizim işte bir yerleri patlattılar. Bir dönem agent mevzusu işte çok hype'ken bizim şeyde de ekipte de çok konuşuldu. Ya işte insanlar asistan yapıyormuş kendine bu flow'larla. Make.com vardı popüler. Hala var herhalde. N8 bir de o zaman. N8'i denedim mesela. Böyle kulağa çok hoş geliyor baktığın zaman. Maillerimi Flow'la hiç kod yazmadan onun bir akış diyagramı gibi bir şeyi var, UI'yi var. Sürüklüyorsun birbirine, bağlıyorsun. Oradan oraya geçiyor. Güzel, mailini açtın. Kim abi bu? Maillerimin bütün hepsine erişim yetkisi veriyorum cloud'a. Tamam, self-hosted özelliği de varmış. Kendi open source veriyor container'ını. Kendi sunucunu da host ediyorsun. Diyagramları yapabilecek. En azından ben de bir deneyeyim dedim ki ekipte bir şeyler yapar yani kendi business ekip maillerini, bir şeylerini, dosyalarını falan otomasyona dökerler. Sunucuya attım, sunucuya kurdum. VPN'in arkasında tamam, güzel bir güvenlik katmanı. Maillere onu eriştirdik. Sunucu da bizim, erişen de bizim sunucu. O da okey. Bu sefer şeyi işleyecek olan yapay zeka nodu yine dışarıda. Hani ChatGPT bağlayacaksın, Gemini bağlayacaksın, bir şey bağlayacaksın. O okuyacak maili. ChatGPT ile konuşurken mailimizdeki şifre olabilir bu, hesap bilgilerin olabilir, bir sürü şey geçiyor, tokenlar olabilir. E-mail ile geliyor bunlar yani güvenlik şeylerin bile two factor authentication bile işte mailden kod geliyor. Bunları kopyalayıp yapıştırmıyoruz ki sohbet ediyoruz. Ben bunları vereceğim ona. Onu vermemek için önüne bir tane daha node koyacaksın. Filtreleyecek. İçinde işte kimlik numarası geçen, şifre geçen, password ya nereye kadar neyi şey ve bir tanesi kaçacak bir yerde yani. Neymiş işte sınıflandıracak şeyi mailleri de cevap yazacak. Sonra onu fark ederse biri AI'ın cevapladığını bir prompt injection yaparsa onun için system prompt'a dışarıdan gelenleri dikkate alma falan diye ayrıca yönergeler yazman lazım. Baktım her yerinden risk. Yani basit bir şey mail sınıflandırmasını sadece deneyecektim. Hani bu mail önemli ya da önemsiz desim. Ki bırak maili kendi cevaplamasını. Onu bile durdurdum, devam ettirmedim. Bir yandan Gmail kullanmayalım, Proton Mail kullanalım. Yok, Google yerine DuckDuckGo ya da benzer şeyler kullanalım. VPN kullanalım. Yok, WhatsApp kullanmayalım da Signal kullanalım. Bilmem ne diyorsun. İşte security, privacy. Ondan sonra her şeyi yaldır yaldır yapay zekaya anlatıyorsun. Her yerini açıyorsun yani. Bütün dosyalarını, klasörlerini, maillerini, bir anlamı kalmıyor yani. Ya ben açıldığını sanmıyorum bu arada şey yani onlar işte bizim bu oyun gibi. Bu oyun ne kadar oluyorsa o 5 dakikada asistan yaptığım videoları da öyle bir şey yani. Kaplanlar ne oldu bu Kaplanlar arada? kazandı. Daldılar mı? Bir daha bir başlat bakalım. Ben konuşurken kaçırdım orayı. Geldiler çatır çatır yediler adamları. İki tane kaplan Aa, var. oğlum hemen yedi. Saldırmıyoruz çünkü. Dur, karşılık vermeye çalışalım. Kaplanlar kazandı. Sonuçta 3 dakikada şunu yaptım, 5 dakikada bunu yaptım. Sihirli değnek değil bu işler. Bir de şu her zaman çok satıyor. Yani bütün medyada da, sosyal medyada da. Hani korku üzerinden tıklatma. Yapay zeka öyle bir şey yaptı ki tüm yazılımcılar işsiz kalacak. Boşa artık bilgisayar ya da yazılım okumayın. Bu sektör bitti. Şimdi böyle haberler çok tıklanıyor. Bende de oluyor. Bir şeyleri tetikliyor, sen de hemen izlemek istiyorsun. Yani ne diyor acaba bu diye. Yani bu videoyu 5 dakikada gladyatör oyunu yaptık gibi oldu diye de paylaşabilirsin. Oyun yazılımcılarının işi bitti, kaplanlar kazandı diye de paylaşabilirsin. Muhtemelen ikincisi daha çok tıklanacaktır. Yani Twitter'da Hadi da bakalım deneyelim o zaman. Tamam videoyu
Oyun yazılımcılarının işi bitti, kaplanlar kazandı diye paylaşıyoruz. Yani Twitter'da da böyle daha çok tık alıyor. Yazılımcılar artık işte yazılımcıların işi bitti. Herkes bunu şey yapıyor. Yani birisi beyler abartmayın işte bu sektör daha bitmez dediği zaman kimse o şeyi postu okumuyor. Ama işiniz bitti, öldünüz, bittiniz, yandınız, kül oldunuz. Yani hep böyle karamsar, seni tehdit altında hissettirecek haberler, içerikler daha çok tıklanıyor. İşte İstanbul'un suyu ha bitti ha bitecek. 2 güne susuzluktan öleceğiz dediğin zaman insanlar tıklıyor ama barajlar %20'nin altına düştü dediğin zaman ya daha %19 var diyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun, okumuyorsun bile haberi. Dünyanın sonu geliyor haberini okuyorsun. Bir bakıyorsun 2476'da sonu gelecekmiş. Bu arada şey de söylemek isterim. Linux'un yaratıcısı, işte Git'in yaratıcısı, efsanevi coder Linus beyefendi de tam biz videomuzu yayınladığımız sıralarda çıktı. Anti-Gravity kullanıyormuş. Son bir Linux'a yaptığı tool'u, galiba sesle ilgili bir tool'u. İşte commit'inde bunu Anti-Gravity ile yazdım. Vibe coding yapıyor diye çok haber çıktı. Evet. Evet çıktı ama orada aslında şu da var, yani bu kadar artık efsane bir coder olan bir adam bile bunu kullanıyor. Çünkü artık bu bir araç, yani bunu kullanmamak, ben dünyanın en iyi yürüyen adamıyım, araba çıktı, hayır ben yürümeye devam edeceğim, araba bilmem gibi bir şey yok yani. IDE de kullanmayalım o zaman, şey yapalım. Notepad'de yazalım. Notepad'de de yazınca çalışıyor kod. Hala bunun çünkü fetişliğini satanlar var işte. Yok en iyi kod editör Vim'dir. Ben hala Vim'de yazıyorum. Mouse kullanmıyorum. Gerçek coderlar Vim'de yazar falan diye tartışıyorlar. Ya bunun hala var yani. Yani Vim'de yazmayı seviyor olabilirsin. Ben de seviyorum. O environment hoşuma gidiyor. Terminalin içinde olmak ama çağın gerektirdiği, seni sonuca daha hızlı götüren, senin geçen videoda söylediğin gibi başka katma değerli şeylere odaklanmanı sağlayacak, sana vakit yaratacak tool'ları da kullanmak zorundasın yani. Fotoğraf, video sektörü, içerik üretenler, bu tool'lar onların da işini bir şekilde tehdit ediyor aslında ama hiç ben görmedim yani fotoğrafçıların. Biz artık fotoğraf makinamızı gömdük, atacağız, bu iş bitti, ya da video çekenlerin biz artık. Halbuki onlar şey diyor. Abi eskiden gidiyorduk, set kuruyorduk, ışık kuruyorduk, şunu yapıyorduk. Şimdi tık 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 yapıyoruz diyor. Adam bundan memnun. Yazılımcıya bakıyorsun. Evet. Yazılımcı da aslında memnun kullanıyor ama yazılımla ilgili içerik üretenler, işte sen ben gibiler, bir yumuşak karın bulmuşlar ve yazılımcılara işiniz bitti, mahvoldunuz siz diyerek tık alıyorlar diye düşünüyorum. Yani yapay zeka çok güzel. Ben her gün hayretler içerisinde, daha doğrusu hayranlık içerisinde kullanıyorum. Kullanırken de hiç şey demiyorum yani. Şunu diyorum, ben yapay zekadan önce ne yapıyormuşum ya diye bir hayranlığım var ama muhtemelen yapay zekanın da şunu demesi lazım. Ya özgür olmasa ben ne yapardım tek başıma diye. Evet, en çok gelen hissiyat o ya, hayatımız ne kadar kolaylaştı hakikaten. Bu yokken ne yapıyorduk? Korkacak bir şey yok yani. Bu sadece bence süreçleri hızlandırdığı gibi şu an okuyan arkadaşların da eğitim süreçlerini hızlandırdı. Zaten artık işte 4 sene üniversiteye gerek yok. Bu 3 olsun, 2 olsun diye belki o süre kısalabilir. Buralardan mezun olan ya da yazılıma ilgi duyan arkadaşlar işsiz kaldı, iş bulamaz gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yapay zekadan daha ciddi tehditler var işsizlik konusunda. Evet. Yapay zeka son sırada gelir belki. Hepsini burada konuşamayız şimdi. Evet. Kış günü. Soğukta başımız ağrımasın ama bir girişim çıkmış, scale etmiş, büyümüş, yazılımcıları toplamış. Artık işler eskisi gibi iyi değil ya da artık bir peak point'e ulaşmış ve rutine bağlamış. Artık eskisi kadar yeni özellik geliştirmem, işte scale etmeme gerek yok diyor ve verimliliği arttırmak için yazılımcıları çıkartıyor. Hemen işte AI geldi, yazılımcılar işsiz kaldı haberi var. Başka bir yerden de bir bakıyorsun ki AI sayesinde çok hızlı kurulmuş bir fikirden doğmuş bir startup çok hızlı scale oluyor ve bu da aynı şekilde 10 tane 15 tane yazılımcı ilanı açmış, yazılımcı topluyor ama kimse ona gidip de şey yazmıyor. Yapay zeka sayesinde yeni bir iş alanı doğdu, yeni yazılımcı alıyorlar, yeni bir startup kuruldu diye bir şey görmüyorsun. Çünkü öbürü daha ilgi çekici, daha çok insanları tetikliyor. Sonuçta Tabii, tabii, bazı işleri kesinlikle. bitirdiği gibi bazı işleri doğuruyor. İş bulamamak her zaman yapay zeka geldi artık iş bulamıyoruz gibi bir şey yok. Belli bir nüfusun belli bir oranın arasından sıyrılmak gerekiyor işte. Onun da birçok yöntemi var. Onları deneyecekler. Yapay zeka tek problem değil yani. Yeni de gelmedi.
O yüzden yapay zekadan önce de farklı problemlerden dolayı işsizlik vardı. O zaman görüşmek üzere.